YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Avustralya'nın kırsalından sesleniyoruz. Biliyorsunuz artık Sydney'de yaşamıyoruz, kırsala taşındık. Bugün bizim kırsaldaki ilk böyle gezdiğimiz, gördüğümüz bir hafta sonumuz olacak. O yüzden bunu hem sizle yaşayalım hem de biz de görelim istedik. Buyurun efendim, Avustralya'nın kırsalına hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir şeyden başlıyoruz. Avustralyalıların Anzac askerlerine yaptığı anıt Let We Forget. Bu Sydney'de de var. Bunu Gold Coast'ta da görmüştük ve burada da gördük. Şöyle bir anıtları var efendim. Şimdi buradan başlayabiliriz. Şöyle bir dolanalım buraları. Böyle şey de yapmışlar. Heykel de yapmışlar buraya. Çok tatlı güller var falan. Kilise çanları da çaldı. Aa, kimse değil de bunun çanı çaldı. Bahsettik ya ondan. Aynen. Irak, Afganistan, Peacekeeping Operation. Ya bunlar çok yerle Herhalde, savaşmışlar ya. aynen, Irak'ta, Afganistan'da savaşan Anzac askerlerine yapılan bir anıt. Sonra şurada, şurayı da gösterelim. Aslında biraz daha içine girmek istiyorum oranın. Courthouse var, mahkeme. Adliye de diyebiliriz. Courthouse var. Adını sen koy. Aynen, adını sen koy. Orası var, oraya da bakalım. Daha sonra güzel bir coffee shop bulduk. Zaten burada biliyorsunuz Avustralya'nın kahveleri meşhur. Bulmak isteyince çok kolay bulunabiliyor. Deneyeceğiz biz de. Aslında coffee shop çok ama güzel kahve yapabilen çok yok. Önemli olan zaten güzel kahve yapmak. Coffee shop'u açarsın durur öyle yani. O yüzden sonra oradan bir coffee shop'a gideceğiz. Sonra böyle bir etrafı keşfedeceğiz. Bakın bu tarafında da yine tarihler yazmışlar. Kore, Malezya ve Vietnam yazıyor. İşte orada savaşan askerlerin anısına yaptık. Şurada yine bir asker heykeli görüyorsunuz. Anzac askeri. Yapmışlar. Ve burada biliyorsunuz yılbaşı yaklaşıyor, Christmas yaklaşıyor. Sydney'in çoğu yerinde var artık bu çam ağacından. Buraya da koymuşlar. Tabii Martin Place'tekine çok benzemese de yine de çam ağacıdır. İçine işte hediye paketleri koymuşlar falan. Güzel mi? Güzel. Yine de bir yılbaşı ruhu gelmiş gibi ama tabii yılbaşı ruhu böyle sıcakta falan Hiç olmuyor çünkü. Aynen, hiç olmuyor gerçekten. Ben Ağustos'ta doğdum. Ağustos'ta montla kışın doğum günümü kutluyorum. Evet. Hiç olmuyor. Aynen. Yılbaşını da yazın plajda kutluyoruz. Evet. Ama yine de güzel. Şimdi şuradan Courthouse'a gidelim. Bakın şuraları falan çeksene. Çok tatlı. Böyle köşe yerlerini çok seviyorum. Tam yurt dışıymış gibi oluyor. Ben bunu söylediğim başlıktan her zaman yurt dışı. Zaten yurt dışı diye ama o değil. Mesela yurt dışındaki her yer çok yurt dışı gibi değil. Ama mesela şu Türkiye'de göremeyeceğim bir yer. Anladın mı bak şu köşe? Yo, görebilirsin bence. Görebilir misiniz? Göremezsiniz. Türkiye'de nerede var böyle köşe şeyler? Var mı? Var tabii bir tek ki de. Avrupa yakasının binası var. Port da şurada. Oraya da bir bakalım, sonra kahve içmeye gidelim. Evet, şimdi Courthouse'a geldik. Tabii ki de kapalı ama bence güzel duruyor. Ben nedense bu Viyana'da da bunu görmüştüm. Çok dikkat ediyorum böyle mahkeme salonlarına falan. Genelde böyle çok havalı durmuyorlar mı? Böyle bir güçlü gibi, güçlü böyle bir yapısı var yani. Courthouse olduğu çok belli bence. Güzel duruyor. Bir gün gerçekten şöyle bir Anglo-Sakson yargılamasını izlemek istiyorum ya. Çok merak ediyorum böyle jüriler, işte ne bileyim böyle peruk takmış hakimler falan. Bence çok ilgi çekici. Bir gün izleyelim ya. Tamam, izleriz. Halka açık oldu, bir gün izleyebiliriz. Evet, burada da Historical Museum var ancak kapalı. Hafta sonu kapalıymış. Bu kırsal kesimlerde hafta sonu çoğu insan çalışmıyor. Mesela Sydney'deki falan müzeler hafta sonu da açık. Ama burada genel olarak müzeler falan hafta sonu kapalı. Çünkü hani değişik değil mi? Evet. Sokaklar falan böyle. Genelde boş, sessiz, sakin. Çünkü nüfus çok az. Park yerleri gördüğünüz gibi alabildiğine park yeri. Park yeri sorunu yok, ticket yok, bir şey yok. Mesela bu kırsalın güzel yerlerinden bir tanesi. Ama bence şu an yaşadığım bir negatif etkisini söyleyeyim size. Eğer denizli bir yerde yaşamaya alıştıysanız, yaşadığınız yeni yerde su yoksa bu sizi biraz darlayabiliyor. Çünkü bence insan suya alışıyor ve su görmek istiyor. Mesela şu an yaşadığımız yerde Allah'ıma çok şükür yeşillik, ağaçlık falan var. O bile olmasaydı hani onu hayal bile edemiyorum. Hem suyun hem ağaçlığın olmadığı bir şehir ve yaşamayı artık hayal edemiyorum. En az Allah'tan gördüğünüz gibi bakın her yerde ağaç var, park var falan. Bu çok güzel ama insan bir denize alıştı mı denizi özlüyor gerçekten, değil mi aşko? Evet aşkım. Ki bir de sen denizli bir yerde doğdun, büyüdün
İstanbul'da Aynen. doğdum benim. Ben orada da doğmadım yani. Hani ben Amasya'da doğdum falan. Deniz yoktu ama yine de ırmak vardı. Yeşil ırmağımız var. Aynen. Irmağının akışına. Çok güzel. Burası yine park. Avustralya'da sevdiğim şeylerden bir tanesi gerçekten. Her yerde kolaylıkla parklara, bahçelere ulaşabilirsiniz. Hani bunun için böyle arabaya bin, işte ne bileyim yarım saat git falan öyle bir şey yok. Bir yürüyorsun, çıkıyorsun, şak hemen bir park bulabiliyorsun. Evet, belediye çalışıyor. Aynen. Gideceğimiz kahveci de şurası. Görüyorsunuz yine köşe Country kahvecisi. Coffee. Bayılıyorum ben bu köşe şeylerine ya. Ve bir de şuna da bakabilirsiniz. Bak mesela. Thanks. Buna bayılıyorum. Sen daha adımını atmadan duruyorlar. Çünkü neden? Durmalılar, anladın mı? Ben bunu Türkiye'de durmalısınız falan dediğimde bu şey oluyor. Yok burası Türkiye, durmuyorlar. Durun abi, yaya geçidi. Bak da ben daha adımımı atmadan adam durdu. Şimdi şurada da bir sosyal deney yapıp şey yapabiliriz. Sosyal deney. Sosyal deney başarıyla tamamlandı. Çarpacak da az kalsın. Hayır ya, ben çarpacağını hiç inanmıyorum. Dururdu kesin. Evet, hadi kahve. Girdik oraya ama böyle çok makinesini falan beğenmedik. Biz böyle makineye, işte kahve çekirdeğine falan bakıyoruz. Böyle biraz da baristaya da bakıyoruz bazen. Böyle içimize çok sinmiyorsa boş ver diyoruz, hemen çıkıyoruz. Çünkü başka seçeneklerimiz var yani. O yüzden başka seçeneğe gidiyoruz. Şimdi oraya da kötülemeyelim. Tatlış bir yer ama ben böyle çok makinesini falan sevmedim. O yüzden içmek istemedim. Evet, şimdi arkamda görmüş olduğunuz tatlış bir coffee shop desem değil, böyle yol üstü kahvecisi desem belki olabilir falan. Öyle bir yere geldik. Bizim sevdiğimiz marka Campus satıyordu. 2 tane kahveye $10 ödedik. Fiyatlar Sydney'e göre biraz daha ucuz değil mi aşko? Aynen ucuz. Normalde 12-13 dolar ödüyoruz Evet, Sydney'de. normalde 12-13 dolar ödüyoruz çünkü şey de yapıyorlar. Hafta sonu surcharge'ı da alıyorlar, böyle bir %10 falan filan. Sanırım almadılar. O yüzden 2 kahveye $10 verdik. Buyurun efendim, içelim. Ya biraz yürüyelim, ne dersin? Teşekkürler, yürüyelim. Ay, bir mikrofonun azizliğine uğradık. Mikrofonlardan bir tanesi şu an çalışmıyor. Ben çalışıyor diye böyle kayıt etmişim ama şu an sanırım bir ses değişti çünkü bu çalışıyormuş. Çalışmıyor. Yeni almıştım ama hüzünlendim yani. Gidip değiştireceğim. Neyse, hiçbir şeyin keyfimi bozmasına izin veremem şu an. Böyle tatlış bir parkta ve bankta oturduk, böyle kahvelerimizi yudumladık. Güzel kuş sesleri eşliğinde. Şimdi şöyle yürüyeceğiz ve şu tarafa döneceğiz. Bakın su birikintileri var, görüyor musunuz? Aradığım ve görmek istediğim su birikintilerini orada gördüm. Bu arada kahve çok güzel. Ben kahveyi sevdim. Sen? Ben de çok sevdim. Zaten Campus çok iyi. Aynen, zaten kötü olması biraz imkansızdı, hani tükürmesi falan gerekiyordu içine. Kör olması gerekiyor. Daha kötü bir şeyler söyleyecektim. Gerekiyor falan diyecektim de demedim. Neyse. Hadi gelin biraz daha yürüyelim. Kahvelerimizi içtik. Öyle bir çektik. Şimdi tekrar az önce geldiğimiz bu Christmas ağacının oraya geldik. Size böyle sokakları da tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi geneli boş. Geneli böyle 3-5 araba trafikte var ya da yok. Yine böyle köşe şeyler var. Buradan böyle dümdüz yürüyeceğiz. Bir alışveriş merkezi varmış. Oraya gidelim diyoruz. Çünkü ben şey yapmak istiyorum. Ev turunda, 1000 kez söyledik, bunu ne zaman çekeceğiz belli değil. Ev turunda gösteririm. Yatağımızın üst kısmı böyle bomboş. Hiçbir şey yok yatağın üst kısmında. O yüzden böyle bir şeyler koymak istiyorum oraya. Birkaç mağazaya bakıp böyle güzel bir tablo çıkartmak istiyorum. Güzel böyle bir siyah beyaz opera olabilir, işte Harbour Bridge olabilir. Böyle güzel bir tablo yapacağız. Onun için de gidelim bakalım. Biliyorsunuz güzel bina, güzel kapı bulunca kaçırmayan ben. Hemen şöyle binalar görünce size de göstermek istiyorum. Şu binanın güzelliğine bakar mısınız? Şu an bir tane zaten üstünde de yazıyor, Saving Banking yazıyor. Ta o zamanlardan beri mi banka olarak kullanılıyor yoksa yeni mi banka yapıldı bilmiyoruz ama içerisinde banka var. Çok güzel duruyor ya. Ama bak, bir eleştiri yapabilir miyim? Yapmayacağım. Eleştirecektim bir şey ama YouTube'da olduğumu fark ettiğim için eleştirmiyorum. Her şey çok güzel. Oranın tam karşısında şöyle bir bina daha gördük. Bunun ne olduğunu çok anlamadık ama yine de bence güzel duruyor. Hop, şöyle döndüğümüz zaman efendim, dönelim. City Center var.
AVM'lere bu şekilde giriyor olmak çok komik değil mi? Çok böyle mütevazi bir girişi var gerçekten. Girelim bakalım. Bir şeylere bakalım. Bir şeyler alırız belki falan. Ne dersin? Aynen. Şimdi bu AVM'nin içinde böyle eczane gibi bir yere girdik. Buraya tam eczane denmez. Türkiye'de bunun bir karşılığı var mı emin değilim ama böyle vitaminler de satılıyor, işte kozmetik de satılıyor falan böyle. Çoğu şey satılıyor. Şu tarafta bir eczane, işte eczacılar var falan. Ondan sonra benim check-up yaptırdığımda demirim çok düşük çıkmıştı ve o yüzden demir ilacı aldım kendime. Zaten bir ay kullanmıştım. O yüzden yenisini almaya geldim. Aşk-Toma'da erkekler için multivitamin aldık. Burası şöyle bir şey. Böyle derya deniz bir şekilde böyle vitaminler, bilmem neler her şey var. Kan testi yaptırdıktan sonra neyiniz eksikse gelip buradan istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Annem çıldırmıştı Sydney'e geldiğinde. Çünkü galiba Türkiye'de bunlar çok pahalı ama burada ucuz. Bu mesela 20 dolar, 20 çarpı 20 desen 400 dolar, 400 lira falan gibi bir şey yapıyor. Türkiye'de fiyatlarını bilmiyorum ama vitaminlerimizi de aldığımıza göre günümüze devam edebiliriz. Birazcık böyle terledik falan filan. Gidelim şuradan bir güzel bir buna ne diyorlar ya? Passion mango yoğurt karışımlı falan filan bir meyve suyu gibi bir şey içelim dedik. Şimdi hazırlıyorlar. Şu mesela dikkatimi çekiyor. Avustralya'nın kırsal bölgelerinde genelde böyle yerlerde çocuklar çalışıyor. Böyle 14, 15, 16 yaşlarında falan. Genelde McDonald's'larda, KFC'lerde falan ve de böyle yerlerde hem okurken çalışıyorlar. 18 yaşına geldikleri zaman istedikleri arabayı alabiliyorlar. Yani istedikleri deyip abartmayayım da bir araba alacak para biriktirmiş olabiliyorlar. Bu yaşlarda öğreniyorlar aslında işte çalışmayı, para kazanmayı falan. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben onları böyle gördüğüm zaman hafta sonu böyle gelmiş fıstık diyorum ya, okulun tatili oldu. Bir de okul tatili değil mi şimdi? Aynen. Daha okul tatili oldu mu bilmiyorum da değil mi tatil? Okul tatilinde bak çalışıyor. Ne tatlı ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Sonra ya da hatta bunu da birinden duymuştuk. İşte böyle çok küçük yaşlarda çalışmaya başladıkları için 13-14 yaşlarında güzel de para biriktirilir yani, anladın mı? Giderin yok, bir şeyin yok. Evet. 18 yaşına geldikleri zaman ev için, mortgage'ları için peşinatlarını çoktan biriktirmiş oluyorlar. Ya da işte belli bir kısmını şey yapıyorlar, aileleri sonra üstünü tamamlayıp ev alıyorlar falan. Ya bu çok güzel bir şey. Keşke bizim ülkemizde de çocuklar böyle çalıştığı zaman araba alabilse, ev alabilse falan. Böyle hoşuma gitti, paylaşmak istedim. Hadi içelim. Evet, günümüz devam ediyor. Birazcık böyle karnımız acıktı gibi oldu. O yüzden şimdi böyle bir pastanemsi bir yere geldik. Ben şu Danish with Nutella'dan yiyeceğim. O çok güzel duruyor. Hello! Evet, tam sipariş verirken hanımefendi geldi. Şeyimiz bölündü, videomuz bölündü. Ben şimdi Nutella'lı şöyle bir Danish aldım. 3 dolar mı ne değil mi? Aynen. Güzel. Sen de ye. Ta-da! Bakar mısınız 5 dolara nasıl bir güzellik aldım? Sadece 5 dolar. Önümüzde yaz tatilleri olduğu için böyle bir şapkaya ihtiyacım vardı. 5 dolara görünce de direkt yapıştırdım. Yakışmamış mı? Şimdi saatlerimiz 4'ü gösteriyor. Biliyorsunuz artık böyle Avustralya'da coffee shoplar 3'te 4'te kapanıyor. Hatta bazıları bugün pazar günü 2'de kapananlar bile var. Daha fazla gözlüksüz devam edemeyeceğim. 2'de kapananlar bile var. O yüzden bir tane daha kahve içip böyle biraz daha oturmak isterdik ama açık bir yer maalesef kalmadı. Mesela size şurayı göstermek istiyorum. Şurası çok tatlı bir kafe. İçi gözüküyor mu? Gözükmüyor. Getir ben biraz şöyle içini göstereyim. Bakın. İçi şöyle, harika gözüktü. Bak şurada mis gibi koltuk takımı, işte bilmem ne, şurada oturma yerleri. Şurası da hakeza yine böyle tatlış bir coffee shop. Mesela otursak çok güzel oturulur ama işte kapalı. Hatta hafta sonu bile kapalı yani. Sadece hafta içi açık. O yüzden Avustralya'da maalesef bu bir eksiklik, yürüyebiliriz. Avustralya'da bu bir eksiklik maalesef. O yüzden çok oturacak yer bulamayabiliyorsunuz. Özellikle saat 4'ü 5'i geçtiyse. Bizim Sydney'de bir tane oturduğumuz kafe vardı, Kürtoş. Artık orası bizim böyle bir şeyimiz, arka bahçemiz gibi bir şey olmuştu. Hep oraya gidiyorduk ama burada yok. Bazı yerler, bazı coffee shoplar burada da 9'a kadar açık. Niye gülüyorsun? Şapkama mı gülüyorsun? Arabadan bizi gülüyorlar, ona gülüyorum. Niye gülüyorlar bize? Ay şimdi tam şu yoldan şöyle gelmiş, hala da şunun şeyi var. Tam şu yoldan gelmiş, şöyle yürüyorduk. Şöyle bir church bar diye bir şey gördüm, tamam mı? Ay dedim burası neymiş ya?
Hemen bir bakalım dedim. Bak öylesine yoldan yürüyorduk. Şu gördüğümüz güzelliğe bakın. Bak bunu göstereceğim mutlaka. İçerisi çok tatlı. Bak. Çok iyi değil mi? Çok güzel bahçeli. Şu arkayı da çek. Ya normalde Sydney'de, burası Sydney'de olsa bir şey yemek istiyor musun? Oturabiliriz. Yok istemiyorum. Az önce yemeseydik yer değil mi? Aynen. Çok tatlı bir yer. Bir dahakine bak burayı kaydedelim, gelip otururuz. Mesela burası Sydney'de olsa büyük ihtimal çok kalabalık olurdu. Ama gördüğünüz gibi 2 masa var sadece. Sadece 2 masa var ya, çok tatlı, bayıldım. Yolumuza devam edebiliriz. Bakalım yol bize neler gösterecek? Daha başka nereler göreceğiz? Çok tatlı, çok keyifli değil mi? Buraya mutlaka pizza yemeye gelelim. Şey diyor çünkü odun ateşinde Aynen. pizza. Öyle aynen. Biraz şarap falan çok tatlı olur. Ama şu an yerimiz yok. Yedik yani. Devam edelim. Evet, buraya gelişimizin asıl amacı poster çıkartmaktı. Yatağımızın üstündeki kısma. Ama saat şu an 4'ü 20 geçiyor. 5'te kapandığı halde. Poster çıkartmıyorlarmış şu an. İşleri varmış, daha poster varmış falan. Ya buraya onun için gelmiştim ve biraz modum düştü ve bozuldu açıkçası. Çünkü başka yerlerde yok. Birkaç yere daha baktım. İlla kendim çıkartmam gerekiyor. Ve bugün de olmadı. Taşınalı 1 ay oldu ve ben hala oraya poster çıkartamadım. Yapacak bir şey yok. O yüzden eve böyle bir sineklik istiyorduk. Orada da Bunnings'e geldik. Eve bir sineklik bakacağız. Öyle. Neden yapamadık aşko? Erken gelmemiz lazım. Gezdik o kadar. Önce keşke buraya gelseydik. Bunnings'e geldik şimdi. Burası böyle devasa bir yer. Her türlü ev eşyası, işte ne bileyim böyle yani her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Böyle musluktan işte ne bileyim şöyle şeylere, böyle şeylerden boya alet edevatlarına, yok barbeküden bilmem ne, yani böyle devasa bir yer. Şimdi 11 numarada mıyız? Evet. Şimdi buradan öyle bir sineklik bakacağız. Umarım bulabiliriz. Bu aralar bazı şeylerde şeyim yok. Bak üstümü de yapmışım. Takmışım bir yere. Nereye taktım bilmiyorum. Neyse, bir nazar duası. Ha şurada, gel bakalım. Şöyle bir şey bulduk. Tam bizim kapıya uygun gibi duruyor. Bakalım eve gittiğimizde de aynen öyle olacak mı? Tam böyle işte açıyorsunuz. Bu kısmı böyle sineklerden, böceklerden falan koruyor sizi. Bakalım, çünkü camı pencereyi açamıyoruz. Ev bahçeli olduğu için yani içeri her an bir şey girebilir. Ve eve girdiği an ve ürediği zaman onun sonu çok kötü oluyor. O yüzden aynen bakalım, inşallah olur. Tabloyu alamadık ama umarım bu işimizi çözer. Hadi gidelim. Bu arada ne kadardı? 35 dolar. Bu 35 dolar. Bir de şunu aldık. İşte bizim tüm evlerin camı açıldığı için. Bahçeye açıldığı için. Bunu aldık. Bunu da banyonun camına yapıştıracağız. Hadi bakalım. Bu ne kadardı? 6 dolar. Son durağımız olan market alışverişine geldik. Kırsalda bir gün nasıl geçiyor, işte hafta sonunda neler yapıyoruz falan diye böyle bir video çekelim istemiştik. Kırsalda günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Geliyoruz işte, alışveriş yapıyoruz. Böyle arabayla 5-10 dakikalık yerlere gidiyoruz. Zaten her yer birbirine 5-10 dakika, işte yok ne bileyim Bunnings bilmem ne, yok kadar, Coles'a şu kadar, Coles'tan bizim ev 5 dakika falan. Böyle gidiyor. Kırsalda da dışarıda yemek yemeyi bıraktık açıkçası. Çünkü çok fazla seçeneğimiz yok. Sydney'deki gibi gözüme çok güneş geliyor ya. Gözlüklüyken bile. Biraz şu tarafa gidelim mi? Sydney'deki gibi çok fazla seçeneğimiz olmadığı için daha çok evde yapmaya başladık. O yüzden ne varsa ne yoksa evde yapıyoruz. İşte bulgur pilavı yapıyoruz, bezelye yapıyoruz. Bugünkü yemeğimizde patates salatası, kısır ve makarna salatası var. Bakalım hepsini yapabilecek miyiz? 3 saatte yaparız herhalde. O yüzden kırsal hayat bizi daha böyle eve yöneltti. Daha böyle evde vakit geçiriyoruz. Daha böyle evde yemek yapıyoruz. Bir de nasıl? Bir de mutfağımız biraz büyüdü ya, o yüzden. Evet, o da tabii ki. Aynen, o da çok etkili. O yüzden buyurun kırsaldaki alışverişimize gidelim. Bir de burada Sydney'dekinden daha farklı olarak herkes bu kocaman Toplu alışveriş.
alışveriş arabalarıyla geliyor ve toplu alışveriş yapıyorlar. Hani normalde Sydney'de böyle bir şey yoktu. Bilmiyorum siz yaşadığınız yerlerde görüyor muydunuz ama ben görmüyordum. Biz de öyleydik. Elimize 3-5 parça bir şey alır, yok işte ne bileyim makarna, yok bilmem ne falan. Çünkü Coles bize 3 dakika filandı ve gece 12'ye kadar çıktı. Bugün Coles arabayla 5 dakika. Ama yine Akşam arabayla 9'da 5 dakika. Akşam zaten biz hiçbir zaman akşam alışverişe gitmiyorduk ki. Hani Her gün gelmekten sonra da yürüyerek geliyorduk çünkü. bilmiyorum. O yüzden değişik yani. Bazı böyle kırsalla şehir yaşamının farklılıkları var. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Çok böyle şeyleri göstermeyelim, numaraları falan filan. Ama şöyle bir community notice board var. Bakar mısınız? Şunu satıyorum, bunu satıyorum falan filan diye böyle bir notice board var. Ve bunu daha önce bir yerde gördün mü aşko? Ya bu direkt böyle küçük yaşam şeyi. Ne derler? Küçük yaşamın belirtilerinden bir tanesi gerçekten. Çok değişik. Taxi driver position available mesela. Hani iş ilanı bile var. Çok enteresan. Gelin alışveriş yapalım. Şimdi bu Coles'ta International diye bir sekme var ve burada biz çok şaşırdık. Tam bizim sevdiğimiz turşulardan var. Çünkü şunu şuradan çıkartayım. Çünkü bunların turşuları böyle European style dedikleri böyle tatlı turşular. Ve hiç hoşlanmıyoruz bundan. Bakın neler var neler şimdi burada görüyor musunuz? Dimes'in vişne suyu. Sonra var. eti kraks var. Bunu görüyor musunuz? Sonra Kek. baklava ve Turkish baklava. Normalde Greek style baklava yazıyor her yerde ama bu Turkish baklava. Eti petibör var. Sonra başka neler var bizden? Bundan var. Bizden duru var. Duru'nun Uludağ gazoz var. Uludağ gazoz. Selva'nın tel şehriyesi var. Uludağ gazozu gösterdim ama. Aynen. Duru'yu gösterdin mi? Gösterdim. O yüzden hani normalde Marmara Birlik var. Ceren var. Buradan Cerenlere selam olsun. Sonra şundan var. Ben seviyorum bunu. Samek var. Her şey var. Ve ucuz bak, $5 tam salçası. normalde Sydney'deki Coles'ta böyle şeyler yoktu. Aslında Town Hall'deki Woolworths'te var. Ama hani burada bunun olmasına biz çok şaşırdık. Çünkü burada bir Türk komünitesi, bir Türk topluluğu falan yok yani. Burada eti ne alaka? Buna çok şaşırdık ama mutluyuz. Mutlu muyuz? Mutluyuz gerçekten. Çünkü turşuya hayran kalmıştım, hasret kalmıştım. Yoktu ama bulduk bunu sonunda. Ne göstereceksin? Şunu gösterecektim, bir de şunu gösterecektim. Patlıcan dolması da var. Serrana. Evet. Adeta obuna gelmiş gibiyiz. Türkiye'de gibi iyisi. No, obun. Bile var. Gerçekten. Asma yaprağı bile var. O yüzden bunları bulabildiğimiz için mutluyuz. Şimdi böyle şeyler aldık dediğimiz gibi bugünkü yemeğimiz böyle bir gün yemeği yapmak istiyoruz. Makarna salatası, patates salatası ve kısır yapacağız. Tüm malzemelere baktık. Gerekli olan şeyleri aldığımızı düşünüyoruz. İnşallah almışızdır. Bakalım nasıl olacak. Sanırım bitti. Aynen. Gel ödeyelim. Şimdi yaptık. Alışverişimizin hepsi $60 tuttu. Şöyle gösterelim. Gidip eve yemek yapacağız şimdi. Videoyu bitirebiliriz sanıyorum. Değil mi aşkito? Aynen, akşam oldu zaten. Aynen. Zaten akşam oldu. Bugünden sonra, bu saatten sonra ne yaparız? Eve gideriz, yemek yaparız. Yemeği yeriz, televizyon izleriz, yatarız yani. Başka da bir etkinliğimiz yok zaten. O yüzden bugünümüzü bizimle yaşadığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki bizi izlediniz. Videolarımızın devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Başka? Yorum yapın. Yorum yapın, beğenin, abone olmayı unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki elimi de kaldıramıyorum şu an. Görüşürüz.